Bu videoda Einstein-Rosen köprüsünün radikal bir yorumunu keşfediyoruz. Genellikle kurt deliği sanılan bu yapı aslında evrenin iki zaman okunu mu birleştiriyor? Kara delikler bir önceki evrenin izlerini taşıyor ve büyük patlama bir kozmik sıçrama olabilir mi? Kuantum düzeyinde zamanın iki yönde akışını, kara delik bilgi paradoksunun olası çözümünü ve kozmik anomalilerin ayna evren ile bağlantısını inceleyeceğiz. Bu video kurt deliği mitini yıkarak yerine çok daha derin bir gerçeği ortaya koymaktadır. Kurt delikleri, wormhole'lar, uzay zamanda kısa yollardır. Büyük ihtimalle hiç var olmayacaklar. Peki ya size Einstein'ın aslında çok daha garip bir köprü öngördüğünü söylesem? Zamanın diğer tarafına açılan bir ayna gibi. Büyük patlama gerçekten bir başlangıç mıydı? Yoksa öncesinde de bir evren var mıydı? Kurt deliği terimini hepiniz duymuşsunuzdur. İki uzak noktayı birleştirip ışıktan hızlı geçiş vaadi. Aslında bu fikir Einstein ve Rosen'ın 1935'te ünlü makalesinden doğmadı. Onların tanımladığı Einstein-Rosen köprüsü iki simetrik uzay-zaman manifoldunu birleştiren bir matematiksel köprüydü. Einstein-Rosen köprüsü kütle çekimin kuantum fizikle uyumlu olması için öne sürülmüş, evrenin iki yansımasını birleştiren bir kuramsal yapıdır. Amaç parçacıkları tanımlarken ortaya çıkan sonsuzlukları ve uyumsuzlukları gidermekti. Seyahat etmek değil. Bu köprü zamanla popüler kültürde wormhole, uzayda tünel olarak anıldı. Oysa genel görülüye göre bu köprü kararsızdır. Işık bile içinden geçmeden anında kopar. Yani bir Einstein-Rosen köprüsünden geçip başka galaksilere gitmek sırf matematik izin veriyor diye mümkün değil. Peki Einstein ve Rosen aslında neyin peşindeydi? Onların köprüsü uzayda bir tünel değil, zamanın mikroskopik iki yönünü birbirine bağlıyordu. Kuantum mekaniğine göre doğanın temel yasaları aslında ileri veya geri gitmeyi ayırt etmez. Bir fizik denklemini zamanda ters çevirseniz de çalışır. Zaman okunun yönü geçmişten geleceğe akan tek yönlü akışı olarak bildiğimiz kavramdır. Fakat atom altı dünyada bu yön denklemlerde tersine çevrilebilir. Einstein-Rosen köprüsünü yeniden yorumlayan modern fizikçiler, köprünün iki kuantum durumunu birbirine ayna gibi bağladığını öne sürüyor. Bir tarafta zaman ileri akarken diğer tarafta zaman geriye akıyor. Adeta zamanın aynadaki yansıması gibi. Bu felsefi bir tercih değil, matematiğin gereği. Eğer sonsuzlukları, örneğin sonsuz yoğunluk gibi saçma değerleri denklemlerden atarsak, kuantum evrimi tamamlanmak ve tersine çevrilebilir olmak zorunda. Yani evrendeki tüm süreçler mikroskopik ölçekte aslında tersine de oynatılabilir. Yeter ki tüm parçacıkları hesaba katalım. Klasik fizik dünyasında biz genellikle tek bir zaman okunu, geçmişten geleceğe akanı seçip analiz yapıyoruz. Entropi düzen ölçüsü hep artıyor. Kırılan bir bardak kendi kendine toparlanmıyor. Bu yüzden bir zaman oku seçiyoruz. Ama sıra kara deliklere ve evrenin başlangıcı gibi aşırı koşullara geldiğinde tek yönlü zaman okuyla hesap yapmak yetersiz kalıyor. Yeni kuantum yaklaşımına göre her kara deliğin bir Einstein-Rosen köprüsüyle zamanın iki yönünü birleştirmesi gerekmektedir. İşte o zaman hem genel göreliğin kütle çekimini hem de kuantum kurallarını aynı anda tutarlı şekilde uygulayabiliyoruz. Bu çerçeve kara delik bilgi paradoksu denen meşhur sorunu da çözüyor. Stephen Hawking 1974'te kara deliklerin aslında enerji yayarak yavaşça buharlaştığını hesapladı. Evet, kütle çekimin içine hapsolmuş bir kara delik bile kuantum etkilerle tıpkı bir soba gibi ısı yayar. Hawking'e göre sonunda kara delik tamamen yok olur ve içine düşen her şeyin bilgisi de yok olur görünüyordu. Bu ise kuantum fiziğin temel prensiplerine aykırı. Bilgi yok olmaz. İşte paradoks. Ancak tek yönlü zaman bakış açısının yarattığı bu paradoks, eğer köprünün iki tarafını hesaba katarsak ortadan kalkıyor. Diyelim ki Alice bir kara deliğe düştü. Bizim tarafta onun bilgisi ufukta kayboluyor. Sanki geri dönüşü yok ama köprünün diğer tarafında aynı zaman yönünde Alice'in bilgisi yolculuğuna devam ediyor. Yani bilgi aslında kaybolmadı. Sadece bizim zaman okumuzdan çıkıp diğerine geçmiş oldu. Sonunda kara delik buharlaşıp bittiğinde Alice'ten gelen bilgi öbür tarafta tersten akarak evrene geri yayılıyor. Sonuç olarak evrenin tam bilgisel hesaplarında ne bir kayıp ne de nedensellik ihlali var. Tabii zamanın iki yönlü işleyişi fikri biz makroskopik varlıklara yabancı. Gündelik hayatta sadece ileriye akan zamanı deneyimliyoruz. İkinci bir zaman dilimi fikri tuhaf. Fakat bu gizli yapı için ipuçları olabilir. Kozmik mikrodalga arka plan, büyük patlamanın ışıma yankısı, evrende tuhaf bir asimetri gösteriyor. Evrenin mikrodalga fonunda bir yön diğerinin ayna görüntüsüne göre hafifçe baskın çıkmış gibi.
Uzun süredir bilim insanlarını şaşırtan bu anomali standart modele göre istatistiksel olarak neredeyse imkansız görünüyor. Fakat eğer evrenin kuantum durumunun bir ayna bileşeni de varsa bu garip parite bozukluğu normalleşiyor. Nitekim son analizlerde bu asimetri klasik kozmik modele göre 650 kat daha güçlü ölçülmüş, belki de evrenin ayna zaman yapısının imzasını taşıyor. Elbette bu yorum cesur bir adım. Kimileri burada sadece istatistiksel bir rastlantı görüyoruz diyebilir. Sonuçta kozmosun haritasında ufak sapmalar çıkabiliyor. Bazı alternatif teorilerde bu CBM kozmik mikrodalga fon ışınımının anomalilerini açıklamaya çalışıyor. Örneğin evrenin şeklinin aslında biraz eğri olması veya devasa süperkümenin tesadüfi dağılımı gibi. Peki bunu test etmenin yolu ne? Yeni yorumumuz diyor ki eğer evren gerçekten bir sıçrama ise önceki evrenden kalan izler olmalı. Mesela minik kara delikler. Evet, belki de şu an karanlık madde sandığımız şeyin bir kısmı önceki evrenin sonundan kalma ufak kara deliklerdir. Eğer böyle fosil niteliğinde kara delikler bulursak bu teori güç kazanacak. Tam tersi karanlık madde sadece parçacıklardan çıkarsa bu köprü fikrine gölge düşecek. Özetle Einstein-Rosen köprüsü bugüne dek yanlış anlaşıldı. Bir uzay tüneli değil, zamanın iki yönünü birleştiren kuantum bir köprü olabilir. Bu sayede kara deliklerin gizemi, bilgi paradoksu doğal yoldan çözülebilir. Bilgi ölmeyen bir zaman aynasında saklanır. Evrenimiz bir sıçrama olabilir. Yani büyük patlamadan önce de bir evren vardı ve kara delikler bu döngüde önemli rol oynuyor olabilirler. Yeni fizik anlayışı Einstein'ın genel göreliğini ve kuantum mekaniğini çalıştırmak yerine tamamlıyor. Bu galaksiler arası süper geçitler vaat etmiyor ama çok daha derin bir şey sunuyor. Zamanın mikroskopik düzeyde iki yönde akabildiği ve belki de büyük patlamadan önce de bir tarih olduğu fikrini. Şimdi düşünelim, sizce bizim büyük patlamamız bir önceki evrenden doğan bir sıçrama mı yoksa zaman gerçekten tek yönlü mü? Bu sorunun cevabı evrene bakışımızı tamamen değiştirebilir. Eğer dilerseniz bir sonraki videoda zaman gerçekten geri akabilir mi sorusunun peşine düşeriz. Evrenimiz bir kara deliğin içindeki ikinci perde mi yoksa tek seferlik bir büyük patlama mı?